500 lira ödeme geçiyorsun. Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük rutin temizliğimi yapacağım yine ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Yine klasik ilk önce salonu toplamakla işe başladım. Fransa'da balkon kültürü maalesef yok. İnsanları balkonda oturup böyle bir çay kahve içerken göremezsiniz. Dolayısıyla balkonlarını pek kullanmıyorlar. Hatta bizim Türkler de artık özellikle müteahhitler Fransız balkonu diye şeyler yapıyorlar, binalara camlar yapıyorlar. Hiç hoş değil. Aslında bizim bir kültürümüz bu. Bu kültürü yok ediliyor gibi geliyor bana. Burada balkonda işte dediğim gibi kimse bir şey çırpmaz, oturmaz. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani burada camını silen insan bile göremezsiniz kolay kolay. Eğer camı temiz olan biri varsa bilin ki o bir Türktür. Burada genel olarak böyle halkından söyleyeyim, belki zenginler veya böyle hani yine böyle temizlik kültürü, temizliği seven insanlar dışında genel olarak insanlar evlerine önem vermiyorlar, eşyaya önem vermiyorlar. Bir yerde çok güzel aslında. Tabii ama onlar işte gezelim, eğlenelim gibi böyle bir düşünceleri var. Genelde yani Fransız kültüründe evini süslemekten veya evine çok böyle değer önem vermektense gezmeyi, eğlenmeyi, dünyayı görmeyi daha çok tercih ediyorlar. Bir bakıma iyi ama sanki biz de çok aşırıyız sanki. Bu ikisinin ortası olan bir şey olsa gayet güzel olacak. Küçük kızımın çalışma tablosu var. Onu da ablasıyla aynı odada kaldığı için ablası ders yaparken onun yanında ders yapmak istemiyor. Ve getiriyor tabloyu benim dolabımın üzerine koyuyor ve orada ders yapıyor maalesef. Ve dolayısıyla böyle el izleri veya işte bazen kalem izleri falan oluyor. Şu an onları siliyorum. Ama şöyle söyleyeyim, küçük kızım gerçekten de maşallah ders çalışırken çok güzel çalışıyor. Böyle bir öğretmen edasıyla kendi ders yapıyor. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Bu yüzden önemli değil. Kızım büyüyünce polis olmak istiyor.
Fakat Fransa'da polis olmak bir bayan için zor. Neden diyeceksiniz? Kapalı bir şekilde polis yok burada. Biraz da bilmiyorum, gerçekten de hele şu Ümraniye'de şehit olan Şeyda polise çok üzüldüm. Rabbim rahmet eylesin. Ailesine de sabır versin gerçekten de. Çok üzücü bir durum. Allah kimseye de yaşatmasın. Yani tabii kız erkeği yok ama polislik sanki biraz erkek işi gibi geliyor bana. Rabbim tüm askerlerimizi, bütün polislerimizi, vatana millete hizmet eden bütün insanları korusun. Zalime de fırsat vermesin inşallah. İşte bu da kızımın kullandığı büyük dev tablo. Bununla ders yapıyor. Burası benim oturduğum ev şirket evi. Bir şirket böyle daireler yapıyor ve onu kiralıyor. Çok böyle sıradan basit eşyalar koyuyorlar. İnanın mutfağınıza girdiğiniz zaman sadece küçük bir evye, yukarıda da 2 tane suntadan dolap. Başka hiçbir şey olmuyor. Mutfağı mecbur değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hiçbir eşyayı koyacak yer olmuyor. Ama kapılar var. Kapılar da çok eski. Ne kadar temizlerseniz, silerseniz silin, hep böyle eski duruyor. Biz de kiracı olduğumuz için pek değiştirmek istemiyoruz açıkçası. Allah hayırlısıyla kendimize güzel bir ev nasip ederse inşallah orayı istediğimiz gibi yaparız. Burada da işte kapının yüzünü siliyorum ama dediğim gibi ne kadar temizlerseniz temizleyin pek kendini göstermiyor. Burada her işi kendiniz yapmak zorundasınız. Parkeleri biz yaptık, duvar kağıtlarını biz değiştirdik ve boyadık. Her şeyi biz yapıyoruz. Tabii genel olarak ama ustalara da yaptıran var. Ama burada ustalık çok pahalı gerçekten de. Size örümcek ağını göstermek istiyorum. İnanamıyorum gerçekten de. O gün buraları yıkadım, her şeyi yaptım ama ona rağmen yine ağını kurmuş. Ağ yukarıya kadar çıkıyor böyle. Elimdeymişken yine camın tozunu alayım dedim. Seslerden de anladığınız üzere hala inşaat devam ediyor maalesef.
Pardon, yol çalışması devam ediyor. Mutfağımın halini görüyorsunuz. Çok çabuk dağılıyor gerçekten de. Hemen hızlıca toparladım. Size tavsiyem bir daha mesela mutfak değiştiren olursa evyesini büyük alsın. Sadece evye alsın. Kenardaki o bulaşık süzdürmek için olan yere ihtiyaç yok gerçekten de. Büyük bir evye ile büyük tabaklarınızı, tencerelerinizi veya işte tepsilerinizi daha rahat yıkarsınız. Böyle gerçekten zor oluyor. Bir de tezgah rengi alırken
daha açık renk almayı tavsiye ederim. Hani aslında tezgahım sağlam ama böyle çok siyah ve koyu renk çok böyle leke pislik gösterdiği için hani açık renk tezgah her zaman daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Ben mutfağımı yaparken şöyle bir kombinasyon düşündüğüm için aslında tezgahım siyah oldu, yani koyu renk oldu. Yerler koyu renk, çekmecelerim açık renk, tezgahım koyu renk ve üstteki dolaplarım da açık renk şeklinde böyle bir kombinasyon yapmaya çalıştım ama dediğim gibi tezgah ve tezgahın arkası veya dolaplar açık olabilir, hiç sorun değil. Öyle de güzel olacağını düşünüyorum. Böyle dediğim gibi koyu renkler çok böyle leke ve su lekesi falan gösteriyorlar. Çocuklar için öğle yemeği hazırlığına başladım. Hazır buzluktan köfte çıkardım. Onları kızartıyorum. Meyve koyacağım. Bakkaldan gidip ekmek alıp ekmek arası köfte yapacağım bugün öğlen yemeği için onlara. Diye ben hayal ederken markete, yani bakkal değil de markete gittiğimde maalesef fırın bölümü çalışmadığı için ekmek alamadım. Onun yerine çocuklara meyve, köfte ve bisküvi yediler maalesef bugün öğlen yemeği için.
Çocuklara geç kaldım ama bunu size göstermeden duramazdım. Sen ne yapıyorsun orada? Tepelerde ne yapıyorsun? Minnoş. Çok tatlısın. Ben çocukları yedirdim ve geldim. Şimdi de kalan işlerimi yapacağım. Akşam yemeği hazırlığına girişeceğim. Elmayı oğlum için götürmüştüm. O elmayı seviyor ama maalesef yemedi. Dışarıdan gelen sesler için gerçekten çok özür dilerim. Maalesef onunla müdahale edemiyorum. Ve yine çok hızlı bir yağmur yağmaya başladı. Oldukça sağanak yani. Hava soğuk değilken yağmuru seviyorum gerçekten de. Ama soğuk ve yağmur bir arada olduğu zaman biraz e, sevmiyorum. Kendim için öğlen yemeği hazırladım. Biraz bulgur pilavı vardı. Onu ısıttım ve yanına köfte. Bir de turşu suyu. Annemin yaptığı turşular bitti. Suyu kaldı. O da gerçekten çok lezzetli. Anlatırken bile ağzım sulandı şu anda. Tavada lavaş ekmeği yapıyorum. Gerçekten de çok çabuk, kabartma tozu veya maya kullanmadan sadece su, un, tuz, az şeker ve azıcık da yağla hemen hızlıca yapılabilecek bir tarif. Oldukça lezzetli de. Akşam içinde yemeğimiz hazır inşallah. Patlıcan oturtması yaptım. Biraz su ekleyeceğim. Tuzunu ve baharatlarını da ekledikten sonra bir 10-15 dakika ocakta pişirdikten sonra yemeğimiz de hazır olacak inşallah. Zaten bütün malzemeleri piştiği için çok fazla pişirmemize gerek yok. Lavaşlar gerçekten çok lezzetli oldular ve çok yumuşak oldular. Evde çok fazla malzeme yoktu. Ben de kaşarla salatalık koydum. Ama siz isterseniz beyaz peynir, domates, kıvırcık gibi bir sandviç yapabilirsiniz. Veya isterseniz tavuğu soteleyip tavukla veya ton balığı da her türlü yenilebilir bir sandviç ekmeği oldu gerçekten de. Denemenizi tavsiye ederim. Short videolarımda tarifi mevcut. Oraya göz atabilirsiniz.